Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir metin parçası kaç kelime kullanılarak oluşturulmuş bunu hesaplayacağız. Burada kaç kelime kullanılarak oluşturulmuş derken şunu kastediyorum. Yani bu metindeki toplam kelime sayısı değil, kaç tane farklı kelime kullanılmış bunu hesaplayacağız. Şöyle bir örnek vermek gerekirse burada Python kelimesi 2 defa kullanılmış. Dolayısıyla bu tekrarlanan kelimeleri hesabımıza katmayacağız. Yalnızca kaç kelime kullanılarak bu metin oluşturulmuş bunu hesaplamaya çalışacağız. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi daha önce Wikipedia'dan kopyaladığım bir metin parçası var. Bunu A değişkenine assign ediyoruz. Dikkate almamız gereken bir konu şu. Şurada örneğini görmüş olduğunuz gibi aynı kelime cümlenin başında büyük harfle yazılmış ve daha sonra cümlenin ortasında küçük harfle yazılmış. Şimdi Python yorumlayıcısı bunu tabii ki iki farklı kelime olarak algılayacaktır. Şöyle test edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu iki string parçası Python yorumlayıcısı için farklı iki kelimeyi ifade ediyor. Dolayısıyla bu durumu çözmek için öncelikle tüm metni küçük harfe dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu da string'in lower metodunu kullanarak yapabiliriz. Yeni bir değişken tanımlayalım ve bu da A string'inin lower metodundan sonraki değerini içersin. Evet, şimdi B'yi sorgulayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu cümle başındaki büyük harfler küçük harfe dönüşmüş oldu. Dolayısıyla şu iki kelime artık farklı iki kelime olarak yorumlanmayacak. Evet, şimdi bir diğer dikkat etmemiz gereken konu da şu. Örneğin şuradaki kelimeden sonra bir noktalama işareti var. Ve aynı kelime burada noktalama işareti olmadan bulunuyor. Şimdi bunları sorgulayalım. Evet, bu string eşit midir bu string'e? Evet, yine bu iki string'in eşit olmadığını Python yorumlayıcısı bize söylüyor. Dolayısıyla biz kelimeleri sayarken bu durum da bizim hesabımızı karıştıracak, hesabımızı bozacak bir durum. Dolayısıyla bunu da engellemek için metin içerisindeki bütün noktalama işaretlerini kaldırmamız gerekecek. Bunu da bir for döngüsü içerisinde bütün noktalama işaretlerini bir liste olarak burada verebiliriz. Ben daha önceden bunu kopyalamıştım. Şuradan hemen yapıştırayım. Evet, burada metin içerisinde olabilecek bütün noktalama işaretleri mevcut. Evet, bu for döngüsü içerisinde yapacağımız işlem, evet, B eşittir B replace. Evet, birinci argümanımız hangi karakteri değiştireceğimiz. O da zaten döngü değişkeninden geliyor. İkinci argümanda bunu neyle değiştireceğimiz. Bu da tabii ki boş string olacak. Boş string'i de içinde hiçbir karakter olmayan iki tırnak işaretiyle ifade ediyoruz. Evet, bu döngüyü çalıştırdıktan sonra tekrar B string'ini sorgulayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün noktalama işaretleri string'imizin içinden temizlenmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bu elimizdeki string'i bir kelimeler listesine dönüştüreceğiz. Bunun için de string nesnesinin split metodunu kullanıyoruz. Yeni bir değişken oluşturalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi split metodu elimizdeki monoblok
stringimizi bu stringi oluşturan kelimelerin bulunduğu bir listeye dönüştürdük. Şimdi bu listeyi bir sıralayalım. Ve tekrar sorgulayalım. Evet, buradan da görüleceği gibi aynı kelimeden birden çok defa bulunuyor string içerisinde ve bütün bunları ayıklayıp kaç kelime kullanılarak bu stringin oluşturulduğunu hesaplayacağız. Python dili kullanarak bunu yapmanın en pratik yolu set veri yapısını kullanmak arkadaşlar. Şimdi elimizde bir liste var. Bu listenin elemanlarından oluşan bir set tanımlarsak eğer, onu da set fonksiyonuyla yapıyoruz. Evet, C listesinin elemanlarından oluşan bir set tanımlıyoruz. Şimdi setin özelliği aynı elemanın yalnızca bir kopyasını bulundurması. Dolayısıyla biz sete aynı elemandan birkaç tane koysak bile set fonksiyonu bunları tek bir elemana indirgeyecek ve bu şekilde az önceki listemizde bulunan tekrarlanan kelimelerden kurtulmuş olacağız. Şimdi D'yi sorgulayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi önceki listede tekrarlanan kelimelerden sadece birer tane sete eklenmiş. Dolayısıyla şimdi yapmamız gereken tek şey bu setin kaç tane elemandan oluştuğunu sorgulamak. Bunu da len fonksiyonuyla yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu metin 67 kelime kullanılarak oluşturulmuş. Eğer tekrarlı olan liste üzerinden bu hesabı yapmaya çalışsaydık nasıl bir sonuç elde edecektik ona bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi tekrarlı liste içerisinde 85 kelime görünüyor. Fakat aslında bu metin 67 kelime kullanılarak oluşturulmuş bir metin.